Tekrar merhabalar. Serinin ikinci videosundayız. Burada ne demişiz? Kişisel gereksinimler. Kişisel gereksinim derken hani yanlış anlamayın. Demek istediğim hani bir şeyleri bilin gelin anlamında değil. Burada bir şeyleri yani bu videoyu izleyen zaten şu amaçla gelmiştir muhtemelen. Bunu ben de yaşadım. Ya ben bir tane API yazmak istiyorum. .NET'le işte C Sharp'la yazmak istiyorum. Ben giriyorum mesela bir tane videoya. Bir başlamış anlatmaya işte sabitlerden, değişkenlerden ya if else olur, for döngüsü olur. Ben bunları ben bunları görmek istemiyorum. Ben bunları zaten bildiğim için ben buraya geliyorum. Ha, şu demek değil ki işte herkes bunu bilecek. Hayır, tabii ki de bilemezsin. Ama ben bunu anlatacağım, ileride anlatacağım, başka videolarda anlatacağım, başka bir seride size giriş seviyesinde Visual Studio'nun kurulumundan işte değişken nedir, integer nedir, string nedir gibi gibi bunlardan tabii ki de bahsederiz ama bu biraz daha orta seviye, bazısına göre ileri seviye bir seri. Bu yüzden sizin ne lazım, ne bilmeniz lazım. Mesela atıyorum şuraya yazayım ben. En azından işte değişkenler. Sonra ne olabilir? İşte for loop, if, else. Ondan sonra e, işte class yapısı, ne bileyim interface nedir? Başka ne olabilir? İşte OOP, temel olarak tabii ki de yani biz burada varıp da işte OOP ile dans ettir, çok büyük şeyler bileceksin gibi bir gayemiz yok. Yani temelini bil, interface nedir, class nedir, bir şeyler işte miras alma, kalıtım, hani diyorlar polimorfizm, bla bla bir şeyler söylüyorlar, anlatıyorlar arkadaşlar. Ee, doğru söylüyorlar. Ama tabii ki de bunlar için çok uzman olmana hiç gerek yok. Sadece bunu bil. Ya burada amacımız ne bizim? Genelde kurumsal dünyada şirketler bir uygulama yazdırmak istiyorlar. Bir web uygulaması olur, mobil uygulama yazdırmak istiyorlar. Bu şirketlerin kendine ait bir sunucusu olması lazım veya yazılım şirketi olarak veya yazılımcı olarak sen freelance olarak senin sunucun olması lazım. Dolayısıyla işte bir uygulama yazıldığı zaman bu adamın bilgileri, bu şirketin verileri bir tane sunucuda saklanması lazım. Biz genelde MS SQL kullanıyoruz klasikte bunu. Tabii işler çok ileri gitti. Farklı insanlar, farklı yapılar var. Yapay zekası var, osu var, busu var. Tabii ki de bunlar da kullanılabilir ama şirketin datasının bir yere saklanması lazım. Bir Firebase gibi işte JSON datalarla bir yere saklayamazsın. Bunlar hani e, daha sonrasında çünkü bu insanlar rapor görmek istiyorlar, finans raporu görmek istiyorlar, bir şeyler görmek istiyorlar. Hani biraz daha ciddi olması gerekiyor. Sonuçta burada chatleşme yapmayacağız. Bir şirket uygulaması yazacağız. Bunu ben bir tane başlamadan önce bir örnek bulacağım size. Kafamda birkaç tane var. Karar vermek istiyorum sadece. Bir şirkette, bir fabrikada veya büyük kurumsal bir şirkette neye ihtiyaç var? Ne kullanılmalı? Adamlar ne istiyorlar? Ne kullanmak istiyorlar? ERP, ERP'ye mi bağlamak istiyorlar? Kendi sistemlerini ama SAP mi kullanıyorlar, NetSys mi kullanıyorlar? Hani bunlara bağlamak istiyor. Oradan cari bilgisi çekmek istiyor. İşte ne bileyim stok görmek istiyor. Bununla ilgili satışçısına bir CRM yazmak istiyor. CRM'de işte satışçısı müşterinin yanındayken ya bende şu üründen 500 tane var diye o anda söyleyebilmek istiyor. Fiyat nedir? Fiyatlandırma yöneticisi ya e, satışçısı, müdürü ne yazmış, kaç para yazmış, o andaki fiyat nedir? O anda çekmek istiyor. Siparişi girmek istiyor, siparişi kaydedecek. Atıyorum orada kullandığı ERP muhasebe sistemi ya da ne kullanıyorsa artık o anda direkt oraya sipariş olarak düşecek. Ya bunlar için e, böyle bir API yazmak gerekiyor. Katman pardon. Mimari olarak tabii ki de farklı işte Onion Architecture derler. Bu mimariyi kullanmak da isteyebilirsiniz. Şimdi burada en daha çok yaygın olanı bu en katmanlı. Neden en katmanlı e, söyleyecek olursam tabii Onion daha hızlı olabilir, daha yani kompleks olmayıp da bir şeyleri çözüyor olabilir, daha çabuk bir şeyleri hallediyor olabilir. Ama biz burada varıp da sonuçta hani uluslararası beynelmilel bir şey yazmıyoruz. Bize bu milyonlarca insan girmeyecek. Bir şirket girecek. Belki bu şirkette 100 kişi kullanacak. Belki işte atıyorum 1000 tane müşterisi var. 1100 kişi kullanacak bunu. Bunun için zaten standart bir sunucu, bulut sunucu ve işte böyle bir API gayet de bunlar için yeterli olacak, mutlu olacaklar. Ve siz arkadaşlar
Sizden böyle bir proje istendiği zaman bunu yaptığınızda bu sizin için fazlasıyla yeterli olacak. Bunun için bazı şeyleri, temelleri bilmeniz gerekiyor. Hani Windows Server'ı ustası olmanıza gerek yok. Bunun, sonuçta biliyorsunuz ki bu sektör farklı farklı bir sürü dallara ayrılmış. Networkçüsü başka, sunucu işte onun mühendisi başka, ustası başka, kablolamayı yapan arkadaş başka. Siz her şeyi bilmenize gerek yok. Ama bazı şeyleri kendiniz hallettikten sonra en azından bilginiz olsun. Windows Server'a işte giriş yapmak nedir? Bundan sonra sunucu yöneticisi nedir? İşte IIS nasıl kurulur? DNS nasıl ayarlanır? Gibi şeyleri, temelleri ben size anlatmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Bunları bilin. Kullanmasanız da bilin, bilgi olarak bilin. Sonuçta hani Call of Duty oynar gibi düşünün. Diyebilirsiniz ki ya bu ordunun tek askeri ben miyim? Her şeyi ben mi yapacağım? İşte backend'ini ben yazayım, frontend'ini ben yazayım, sunucusunu ben ayarlayayım. Geri gelecek, bunları yapacağınız, yapacak bir şey yok. Sektör böyle. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bunlar olacak ama hani yapmasanız bile sadece kardeşim ben backend yazıyorum deseniz bile sana frontendçi gelip de ya ben bu sayfada şu veriyi çekmek istiyorum. Müşterinin e, atıyorum borç bakiyesini çekmek istiyorum dediğinde sen endpoint'i ona ya bak şu linkten, şu adresten, IP'nin şu adresinden, şu controller'dan çekeceksin. Benim istediğim veya kaydederken benim senden istediğim veriler bunlar diyebilmelisiniz. Veya bir frontendçi olduğunuz zaman en azından backendçiye diyebilmelisiniz. Kardeşim bana şöyle bir metot yaz. Şu controller'ı yaz. Ben bunları istiyorum. Bana farklı şeyler verme. Bana maliyetli şeyler verme. Ben sadece bunları istiyorum. Hadi sana zahmet. Yazıver kardeşim. Dersin geçersin. Bunları yapabilmeniz için gerekli olan şeyler. Hani en azından bu if yapısını, işte for loop yapısını, değişkenler ya bir integer, string, double float bunlar nedir bilmenize gerek var. Şu anda ilk hazırladığım video bu benim. Video serisi. Tabii ki de bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Ama şimdilik konumuz bu. Sizden istediğim gereksinimler bunlar. Başka ekstra bir şey istemiyorum. Sorun çözme, işte analitik beceri gibi şeylerden de tabii ki de bahsetmiyorum. Bunları zaten bilmeniz gerekiyor. İstediklerim bunlar. Bundan sonraki videolarda artık konuya girmiş olacağız. Çok uzattım, çok lak yaptım sizle. Kusura bakmayın. Üçüncü videomuz bu olacak. Proje klasörlerini oluşturmak. Projeyi ne yapacağız, nereye koyacağız, nedir, ne değildir. GitHub'a açacağız. GitHub'ı da bir yandan kullanmış olacaksınız. Ben varıp da kodlarda git, commit falan filan yazmıyorum. GitHub Desktop kullanıyorum. Şurada. Bunu kullanıyorum. Buradan yapıyorum. Yani çok da şeyler, her şeyi bilmemize gerek yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha acemiyim. Kekeliyorum bazen duruyorum, bazen saçmalıyorum. Kusura bakmayın. İnşallah bir gün ustalaşacağız. Daha rahat bir şekilde size anlatabileceğim. Teşekkür ederim.